Şimdi ben şu an saat 11.30 civarında. Evden 10-15 gibi çıktım. Starbucks'a gittim. Starbucks'ta bir şeyler yedim. Portakal suyu içmek çok istemiştim çünkü önceki gün Starbucks'ta portakal suyu görmüştüm. Olduğunu bilmiyordum, o yüzden sipariş verememiştim. Çoktan çikolata söylemiştim zaten. O yüzden bugün alamadım çünkü yokmuş, şöyle söylediler bana. Ben de tatlı, sandviç ve işte sıcak bir çay vardı, onu içtim. Nasıl bir sıcak çay istersin dedi. Bana önüme paket koydu. Paketlerin rengine baktım. Mor olanı seçtim. Hibiskus tarzı bir tadı vardı. Muhtemelen hibiskustu zaten. Şimdi Yamanote Line ve Chiyoda Line aktarmalı yine bir Shrine'a gideceğim. Çok uzak değil. Muhtemelen bir yarım saate zaten hemen orada olur diye tahmin ediyorum. Bugün Mount Fuji'ye gidecektim, evet, ama kendimi iyi hissetmediğim için, daha da kötü olacağını düşündüğüm için 2 günlük planımın yerlerini değiştirdim. Yani Cuma günü aslında alışveriş olacakken bugüne alışveriş yapayım dedim. Alışverişe de başlamadan önce dedim ki bir tane de olsa Shrine'a gideyim bari dedim. Bir tane daha da olsa kârdır diye düşündüm. Neyse, şimdi Shrine'a gidiyorum, sonra alışveriş. Çok kısa ve tatlı bir yürüyüşten sonra geldim. Bakın, tapınakları ne hallerde gezdiğimi çok iyi biliyorsunuz. Hep giriyorum şuradan. Sağda ve solda tanrılar var ya. Hep suratlar bir karış, kızgın, öfkeli. Bak, bunlar gayet insancıl duruyorlar. Teşekkür ederim güler yüzünüz için. Gerçekten ya. Yine dua sırası var. Her zaman gibi. Bu sefer vallahi kenardan gireceğim. İçine Fuji film almışım. Tabii Kodak param yetmemişti o zaman. Şimdi de Kodak yine alamadım. Tapınağı gezmeyi bitirdim. Shrine da arkamda şurada yukarıda kalıyor. Güzel oldu böyle shrine görmek. Güzel oldu. Ben de kendimi daha iyi hissediyorum. Güneş bu saatlerde hep de çok daha güzel oluyor zaten. Çünkü güneş gördüğümde iyileşiyorum. Güneş beni şarj ediyor adeta. O yüzden şu an güneş bana çok iyi geldi ama bir rüzgar olsun, bir gölge olsun hemen yine
Böyle bayılıyorum. Ayaklarım da zaten çok eminim. Çok yattım ve bugün geç kalktığım için. Yani nasıl iyi olmasın? İyi ama işte bu sefer de sağlık kısmı sıkıntıda. O yüzden benim şu anda bir temple daha yapasım var. Bir tane daha, zaten çok var bu civarda, istemediğiniz kadar tapınak var. Bir sürü bulabilirsiniz Tokyo'da yani. Ama çok da zamanımı almayacak şekilde bir tapınak daha gezmek istiyorum. Şimdi bakacağım ne var diye. Ona da gidip, yani çünkü öğleden sonra saat 3 gibi falan da gidebilirim, anladın mı şeye? Alışverişe o zaman da başlayabilirim, yani sorun olmaz. Hazır filmimi de değiştirmişken gitmek istiyorum. Bir tane, 2 tane daha olsun. Burada da arkamda çok tatlı böyle bir yine küçük havuz var. İçinde yine balıklar var. Tapınağın yolunda şöyle bir şekerci var. Geleneksel şekerler yapıyormuş. Oradan şeker aldım hediyelik. Bak, şu an rüzgar esti bile hava güzel. Şaşırdım. Gerçekten. Belki de beni iyileştirmiş şu an. Orası geleneksel bir şekerciydi. Hediyelik almak istedim. Ama çok çekim yapmama izin verecek biri gibi değil. Zaten işte fotoğraf çekmenizi istemeyen yerlerde böyle işaret olur ya, ondan var dükkandan. O yüzden uzaktan çektim. Ben istasyonda biraz uyuyakaldığım için birkaç durak gecikmişim. O yüzden birkaç durak geri döndüm. Şimdi Akasa'da indim. Ama Subway gördüm. Dedim ki bugün yine uzun bir gün olacak ve ben tekrardan yemek yeri aramakla uğraşmayayım diye. Geldim ve sandviç aldım. Bu sefer içinden hiçbir şey çıkarmama gerek kalmadı. Çok enteresan bir şekilde ve patatesleri gerçekten kuş kadarmış. Yani ben küçük boy istedim ama yani çok az değil mi patates ya? Harry Potter'la ilgili bir şey var burada. Sergi değil. Ne bu ya? Yani Harry Potter'da bir şey işte. Bir şey diyeceğim. Zaten arkamda da Harry Topper mı? Harry Potter temalı bir şey var. Şurada da sanırım mağaza varmış Harry Potter ürünleri satan. Ve burada da Harry Potter'ın yılbaşı ağacı var. Evet, ben bu arada Akasa'da değilim, Akasaka'dayım. Yanlış oldu. Burada ne yazıyor? Vivant ne bu? Vay canına. Japonlar Harry Potter'a, biz Japonların animesine, mangasına, öyle diyeyim yani. Bayağı büyük bir Harry Potter aşkı var. Şimdi ben şuradaki arayoldan geleyim dedim. Maps'e bakmadan. Sonra şurayı gördüm. Dedim ki burası olabilir mi? Sonra bir baktım insanlar yürüyen merdivenle girdi. Dedim ki yok dedim, herhalde alışveriş merkezi falan da girişini öyle yaptılar diye düşündüm ama yok, gerçekten Shrine'ın girişi böyleymiş. İçeri girilebildiğini sanmıyorum. Yine belli bir ücret karşılığında giriliyor bence. Yine orada sake ikram ediyorlar. Az önce çok az kişinin girdiği bir yere girdim. Oradan işte bilet almış kişilerin girişi vardı. Ama kontrol yapıldığı için çıktım mecburen. Yani kaçamak yapamadım ya. Burası da ne sırası ondan çok emin değilim. Ne sırası olacak arkadaş? Dua sırası tabii ki. Hani daha önce büyük havuz şeklinde görmüştüm. Asıl girişte daha büyüğü var tabii ki. Ama bu da yine böyle küçük bir çeşme. Çok güzel. Bak şimdi ben olayı çözdüm. Ortada bekleyip şey yapanlar zaten halk. Şu sol tarafta giren sarı yelekliler özel bir ücret verip içerideki ibadete katılan kişiler. Az önce bir önceki grup çıktı. Bir önceki grup çıktığı zaman da şu taraftan girip şu ilerideki kırmızı poşetlerden birer tane aldılar.
Şimdi yeni grup giriyor. Yeni grup çıktığında da yani ibadet bittiğinde de onlar da o poşetlerden alıp gidecekler. Aslında normal bir tapınak değil de sanki ben orada hani o kırmızı şirinler oluyor, onlardan olacağını düşünmüştüm. Çünkü Google Maps görselinde o vardı. Artık başka birkaç yer olsa da gidemem bu saatten sonra çünkü alışveriş yapacağım yerler de birbirine çok yakın değil ve bir yerden başlamam gerekiyor. O yüzden şimdi Shinjuku'ya gideceğim. Bir 20 dakikası falan var. 2 aktarma yapacağım. Tren istasyonuna da geldim sayılır. Ya oraya gideceğim. Bakacağım bir gerçekten söylenildiği kadar var mı bazı yerler ucuzluk ve çeşit konusunda. Çünkü hem manga hem figür almak istiyorum. Bir de bilmiyorum. Onlara bir bakacağım işte. Bakın ben 10.000 yen ekleyerek aslında kesinlikle ileri görüşlülük yapmışım. All fare information will be displayed in English. Şimdi sadece nakit geçiyor bunlarda. Sonra seçiyorsunuz sanırım. Bunun ekranı farklı. Neyse direkt ekleyeyim ya. Hani? Saatlerdir video çekmedim. Çünkü gerçekten çok fazla alışveriş yaptım ve birkaç kiloyla şu an dolaşıyorum. Neredeyse bir 3-4 saattir. İlk girdiğim yerde Bukov'da bayağı bir manga aldım. Hem kendime hem arkadaşıma aldım. Ama orada istediğim gibi böyle işte hani figür, işte hediyelik, anahtarlık tarzı bir şeyler bulamadım. Diğer yerlerde daha farklı yerlerdeydi. Oralara gittim. Orada da çok istediğim şeyleri bulamadım. Şu anda çok popüler olan animelerin figürleri ya da hediyelik eşyaları oluyor. O yüzden işte Bleach az, Bungo Stray Dogs zaten hiç yok. Gerçekten hiç yok. Sıfır. Nana deyince what oluyorlar. Çünkü Nana aynı zamanda Japonca'da 7 demek. Hani 7, hani sayı olarak mı 7 sorduğumda açıkladım. Önce bir tahmin eder gibi oldular nerede bulabileceklerini. Sonra baktılar orada da yokmuş. Şimdi olay şu ki bazı yerlerde yaya ışığı olmuyor. Bakarak geçebiliyorsunuz. Keşke hep böyle olsa, çok güzel. Neyse, sonuç olarak ben güzelce manga alışveriş yaptım. O cepte. Figür olarak sadece Geto alacaktım. Ama Geto çok pahalıydı gittiğim yerlerde. Geto'yu bıraktım. O yüzden kendime Ichigo figürü aldım. Naruto figürü aldım. Küçük bir Geto figürü aldım. Ama hediyelik tarzı böyle işte atıyorum kalemdir, ıvır zıvırdır, işte anahtarlıktır falan. Böyle şeyleri çok almak istedim. Bulduklarımı çok beğenmedim. Bazıları biraz pahalıydı. Popüler animeler olduğu için. Bazıları zaten dediğim gibi istediğim animeler hiç yoktu. Ama bu saate kadar hiçbir şey yememiştim. Çünkü hepsini şeye bıraktım. Bazı dükkanlar saat 8'de, bazıları saat 9'da kapanıyordu. O yüzden saat 9'u bekledim ki her yeri gezeyim, bitireyim diye. Ve neredeyse bir 4-5 yere geldim. Şimdi sonuç olarak ben ilk başladığım yerden sonra Bukov Shinjuku'daydı. Shinjuku'da çıkınca bir bölgeye daha gittim. Şu an hatırlamıyorum. O gittiğim bölgeden sonra Akihabara'ya geldim. Ben asıl Akihabara'yı zaten çok merak ediyorum çünkü asıl şimdi böyle konuşuyorum. Çünkü arka tarafı şu anda fotoğraf çekmek için buraya geri geldim tren istasyonundan, o yüzden uzaklaştım. Akihabara manga, anime takip edenler için bir cennet. Aynı zamanda burada şeyler var. Onları özellikle çok çekmek istemiyorum. Ama bazı kızlar var. Ya adını gerçekten biliyordum ama gerçekten şu an unuttum. Böyle kafeler var. Kızlar size hizmet ediyorlar. Maid kafeler olması lazım. Bunların erkek versiyonları da var bu arada. Ama işte akşam olunca kızlar hep 2. 3. kattaki bu maid kafeleri size davet ediyorlar. Daha önce de ben hiç Akihabara'ya gelmediğim için akşamları şu anda o kızları görme şansına nail oldum.
Gerçekten çok tatlı, çok kawaii kızlar var yani. Ama yani kıyafetlerine mi baksam, yüzlerine mi baksam şaşırıyorum. Çok güzel yani kızlar. Bu kafeler dediğim gibi sadece aslında yani kafe ve yani yakın bir hizmet veriliyor sadece, öyle söyleyeyim. Biliyorum ki erkek versiyonları da var ama o erkekleri şu anda sokakta göremedim. Nerede o erkekler? Ve şunu bir kez daha gördük ki anime kızlarına verilen özen anime erkeklerine verilmiyor. Çok böyle meşhur olmayan manga satan dükkanlara da girmiş bulundum. Ve orada gördüğüm mangalar sonucu bu gözlemimi söyleyebiliyorum. Neyse şu arkasını şu anda fotoğraf çekeceğim. Gitmeden birazcık fazla fotoğraf çekmek istiyorum. Şey de yaptım bu arada. Film de aldım. O da güzel oldu. Film de aldım birkaç tane. 2 kameram için de aldım. Ama dediğim gibi ufak tefek şeyleri bulamadım. Burada fotoğraf çektikten sonra bir de şeye geçeceğim. Don Quixote var. 24 saat açık. Ona gideceğim çünkü geç oldu ve tekrardan hediyelik alabilecek bir zamanımın olabileceğini düşünmüyorum. Ve hediyelik almak istiyorum birazcık. Bunları aldıktan sonra da eve geçeceğim. Yarın da zaten çok erken kalkmam gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ben biletleri aldım ve saat 7'de kalkıyor. Ve erkenden orada olmam gerekiyor. O yüzden ben şimdi bir Don Quixote'ye gideyim. Ondan sonracığıma karnımızı da doyurduk, birazcık oturduk, azıcık bir şarj olduk. Sonra da yollar bizi bekler diye. Şimdi Don Quixote'den tam arkamdaki çıktım. Çok oyalandım. Her tarafım çok ağrıyor. Yani boynum, sırtım mahvolmuş durumdayım. Ve saat 11'i geçiyor şu anda bayağı ve hani hepsini şöyle ancak birleştirebildim. Bazı şeyleri çıkarsam mı, gereksiz mi oldu, kendime çok mu hediye aldım falan diye düşündüm ama hatta bir tanesini çıkaracaktım kasada son anda. Sonra birden ona geçirdi ve aman dedim yani. Almış bulundum. Yani 2000 yeni mi kendimden esirgeyeceğim. Hani şunu şurasında 400 TL'cik canım. 400 TL'cik ne olacak? İşte eşe dosta hediyeler. Çok hafif abur cuburlar. Asıl abur cuburları yarın ya da cumartesi gitmeden almayı düşünüyorum. Yani abur cubur alışverişini daha yapmadım diyebiliriz. Ayaklarım yine ilk günlerdeki gibi ağrıyor. Ama bugün geç çıkmanın hakkını verdim bence. Çünkü çok dolaştım. Yani otele en geç gideceğim günün ertesi sabah çok erken kalkacağım günü akşamı olması çok kötü oldu. Çünkü sabah gerçekten erken kalkacağım. Ve ne yiyeceğimi de bilmiyorum bu arada sabah. Otobüse binmeden önce. Çünkü benim yanımda hiç abur cubur da yok. Ve benim bayağı bir alerjim oldu. O kaşınan ellerim resmen dirseğime kadar indi. Gece çok kötü olmuştum. Hatta sabah ben el kremi aldım ama sürmeyi unuttum. Yani sürdüm sabah aldığım zaman, sonra gün içinde onu tekrardan sürmedim. Yani yediğim bir şey mi dokunuyor diye çok düşündüm ama yani hiç şu anda tespit edebilecek konumda değilim. O yüzden abur cubur alsam bir korkuyorum. Bak şimdi Made Cafe mantığı şu. Gördünüz mü kızları arkada? Ve şimdi burada günü bence bitirmeliyim. Çünkü zaten gittiğimde de bunları aslında bavula yerleştirmek hayalimdi. Ama bavula yerleştirebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü direkt yatarım gibi. Nasıl olsa karnım da birazcık tok. O yüzden direkt uyku modu. Bunları da otele gittiğimde artık yerleştiririm yarın. Ama aslında çok da geç dönmeyeceğim otele yarın. Çünkü saat 7 gibi zaten yine beni aldığın istasyona bırakacak, Ikebukuro'ya. Yani umuyorum ki zamanım olur bavulumu yerleştirmek için. Olmasa sorun değil. Çünkü cumartesi sabahım da var. Erken kalkıp da halledebilirim. Ben sadece cumartesi gitmeden önce son gittiğim o tapınaktaki onun yanında bir tane kafe vardı ya. Ben oraya gidip yine orada sakin, huzurlu bir sıcak çikolata içip veda etmek istiyorum. Hepsi bu.